Şeyyat Hamza, hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan, Şeyyat Hamza'nın son araştırmalara göre 13. yüzyılın son çeyreğinde doğduğu tespit edilmiştir. Bazı kaynaklarda Nasreddin Hoca ile görüşüp konuştuğu belirtildiği için, önceleri 13. yüzyıl şairlerinden olduğu kabul edilmiştir. Fakat son çalışmalar şairin 1348 yılında Akşehir civarında çıkan ve etrafı kasıp kavuran bir veba salgınını yaşadığını ve 2 çocuğunu bu salgında kaybettiğini ortaya koymuştur. Şairin bu salgın nedeniyle meydana gelen bu tahribatın sebebiyle yazdığı Mersiye'ye göre de 1350 yıllarında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Şeyyat Hamza'nın edebi kişiliği. Şeyyat Hamza'nın, Yunus Emre'yi takip ederek, Nesimi'ye giden çizgide önemli bir yeri vardır. Şiirlerinde musammat özellik bulunması, onun eski Türk edebi zevk anlayışına bağlamaktadır. Şiirlerini hece ve aruz vezni ile yazan Şeyyat Hamza'nın, en önemli özelliği manzumelerinde peygamber sevgisine geniş yer vermesidir. O, Anadolu'da ilk güzel naat örneklerini yazan şairdir. Edebiyatımızda, Yunus Emre'den sonra kaside nazım şekliyle naat yazan şairdir. Gazel ve kasidelerindeki lirizm dikkati çeken şair, şiirlerini samimi, akıcı bir üslupla ve açık bir dille yazmıştır. O, mesnevilerinin kurgusunda aklı ön planda tuttuğu için bu eserlerinin dili daha durgundur. Şeyyat Hamza, edebiyatımızda mersiyeleri ile de dikkati çeken bir şairdir. Alper Tonga için söylenen ağıtlara dayanan bu türde özellikle çocuklar için şiir yazan ilk şair Şeyyat Hamza'dır. Eserleri 1. Yusuf-u Zeliha, Şeyyat Hamza'nın en büyük eseri olan Yusuf-u Zeliha, Anadolu sahası Türk edebiyatının bu konuda bilinen ilk mesnevisidir. 1529 beyit olan bu mesnevi, 6 bölümdür. Ancak bölümleri bildiren bir başlık yoktur. Yusuf-u Zeliha, adından da anlaşılacağı gibi görünüşte Hazreti Yusuf ile Zeliha arasında geçen aşk hikayesidir. 2. Daştan, Sultan Mahmud, Şeyyat Hamza'nın, küçük bir mesnevisidir. 79 beyit olan eserde, Sultan Mahmud ile yoksul bir derviş arasında geçen konuşma anlatılır. 3. Ahval, Kıyamet, kıyametin konu edildiği mesnevi, 343 beyittir. Bu, mesnevide kıyametin kopması, ölülerin yeniden diriltilmesi, kıyametin zor zamanları, peygamberin insanlara şefaati ve hesapların görülmesi gibi olaylar anlatılmıştır. 4. Miraç, Name, 545 beyitten meydana gelen bu mesnevi, Anadolu Türk Edebiyatı'nda Aşık Paşa'nın eserlerindeki Miraçname bölümünden sonra yazılan 2. Miraçname'dir. Bu küçük mesnevide, Hazreti Peygamber'in miraca çıkışı ve gördüğü haller ortaya konmuştur. 5. Vefat, Hazreti Muhammed Aleyhisselam, 483 beyit olan bu mesnevinin 356 beyti, Şeyyat Hamza tarafından yazılmış, geri kalan 127 beyitlik kısmını ise müstensi eklenmiştir. 6. Şiirleri, Şeyyat Hamza'nın farklı mecmualarda 16 şiiri vardır. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.